Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Pul pul dökülen harika bir börek tarifi hazırlıyorum. Hepimize hemen başlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya. Karıştıralım. 1 yemek kaşığı sirke, 2 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamurum toparlandı artık. Neden çıkartarak tezgah üzerine alıyorum. Biraz da tezgahta yuvarlıyorum. Mayalanması için kenara kaldıralım. Bardağı un, 1 su bardağı nişastayı karıştıralım. Hamuru açmak için kullanalım. Harcımız için 3 adet kuru soğanı yemeklik doğradım. Tavaya alarak kavurmayı bırakıyorum. Kilo yıkanmış ıspanağım var. Ispanağı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Bu böreği istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Peynirli, kıymalı, patatesli, ıspanaklı, pırasalı. Tüm ıspanakları aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. Hepsini doğradım ve suyularına süzdüm. Onu kokusu çıkana kadar kavuralım. Ispanakları azar azar ekleyerek yüksek ateşte sulandırmadan kavuralım. Bu yöntemle kavurursanız daha hızlı ve pratik bir şekilde kavurursunuz. Tuz,
Kırmızı toz biber, biraz da acı biber ekleyelim. En son karıştıralım. Altını kapatalım. İç harcımızı süzelim. Fazla suyunu kullanmayalım ve soğutmaya bırakalım. Hamurumu tekrardan tezgah üzerine alıyorum ve havasını alıyorum. Mak gibi yumuşacık bir hamur elde etmiş oldum, gördüğünüz gibi. Hamuru 3 eşit olacak şekilde keserek bezeleyelim. Bezeleri yuvarlayalım. Böyle 5 dakika bezelerimizi dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri büyük bir oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Hamurumuzu büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Kocaman büyük bir yufka haline getirdim. Gördüğünüz gibi. Eritilmiş tereyağını sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürelim. Gibi katlayalım. Yaptığımız yere tekrardan yağ sürelim. Evet, katladıktan sonra bir tabağa alalım, üzerini kapatalım. Buzdolabında en az 15 dakika yağları donana kadar bekletelim. Yufkamızı da aynı ebatta açtım ve hazırlıyorum. Kaldırıyorum ve dinlenmesi için indirdim. İlk hamuru tezgah üzerine alıyorum ve oklava yardımıyla dikkatli bir şekilde patlatmadan büyütebildiğim kadar büyütüyorum.
Hamurumu büyüttüm. 3 eşit olacak şekilde hamur kartıyla kesiyorum. Kısımlarına iç harçtan bolca tek sıra halinde dizelim. Saralım. Evet, tepsiye alalım. Diğer hamurları da aynı yöntemle açalım. Eşit olacak şekilde keselim. İç harcımızı koyarak rulo saralım. Tepsiye alalım. Hamurumu da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, rulo sarıyorum. Tepsi büyüklüğünde keserek tepsiye yerleştiriyorum. Kalan son böreğimi de videodaki gibi şekil veriyorum ve fırın tepsisine alıyorum. Üzerlerine kalan yağı fırça yardımıyla sürelim. Olmayacak şekilde kapatalım. Tepsi mayası yaptıralım. Mayalanan böreğimi fırına veriyorum. 70 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Üzeri kızaran böreğimi fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Pul pul ayrılan muhteşem böreğimiz yemeğe hazır. Yakından sizlere göstermek istiyorum. Çıtır çıtır oldu.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.